Herkese merhaba, ben Gülnihal. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Bu zamana kadar hiç bahsetmedim. Biz bir yıldır eşimle beraber Almanya'da yaşıyoruz. Ben 29 yaşındayım. Buraya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ee, Özellikle ben dil öğreniyorum. Şu an bir entegrasyon kursuna kaydoldum. Birkaç gün sonra oraya başlayacağım. Bu yüzden şu an evde birkaç günüm varken evden bir video çekmek istedim. Size öncelikle entegrasyon kursuyla alakalı bir şeyler anlatmak istiyorum. Ama önce suyumu içeceğim. Sonra kendime bir kahve yapacağım. Sonra da sizinle beraber terasa çıkacağız. Orada görüşürüz. Tekrar merhaba. Kahvemi aldım, geldim. Entegrasyon kursuyla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle kurslardan memnun değilseniz değiştirmenizi öneriyorum. Yani değiştirebilme hakkınız var. Bunu söylemek isterim. Bir diğer konu da işte ben normalde kendi şehrimde bir kursa kaydolmuştum. Bu kursun saati, günlük saati az olduğu için normalde 6 ay 7 ay süreceği 7 aydan daha fazla sürecekti. Yani bir kur bir ayda bitmiyordu. 1,5-2 ay yaklaşık bitiyordu. Neyse ben 3 kur gittim yani bu kursa ve bu kurstan memnun kalmadım. Sonra mecburen artık yani kendimize şehre uzak yerlere bakmaya başladım. Çok vakit kaybetmeyeceğim bir kurs arayışına girdim. Yakında yoktu zaten. Hamburg'a doğru yol aldım. Neyse sonra bir tane kurs buldum. Bulduğum kurstaki danışmanlar Türkçe biliyordu. Yani direkt zaten isimlerinden anladım Türk olduklarını ve Türkçe bileceklerini ve iletişime geçtim. Sadece tek sıkıntı diğer kursa göre tatil ayarlamıştık. Ve gittiğimde hani onunla alakalı konuştum. Hangisine katılabilirim vesaire. E, Eğer sizin için sorun olmazsa siz tatildeyken başlayan bu kursa katılabilirsiniz. Ben zaten online aldım bu kuru, o yüzden biliyorum. Hani benim için bir problem olmaz ama bizim için de olmaz dedi. Dedim sistemsel bir problem var mı? Yok dedi. Ondan sonra ben tatilime gittim, geri döndüm, hemen kursa gittim. Ertesi gün hemen kursa gittim ve bana dediler ki bu kursun ilk 6 gününe katılmadığınız için bu kursa devam edemiyorsunuz. Dedim bir problem olmayacağını söylemiştiniz. Yok dedi, yani şu an değişti, yeni değişti, daha bu ay değiştirdi BAMF bunu dedi. Ben de tamam dedim, yani ne diyebilirim ama ne diyebilirim ki, hiçbir şey diyemem. Ama tek problem şu, yani ben zaten en başta da bana deseniz ki anca işte başlayabileceğiniz kur Ağustos'ta başlıyor. Ben Ağustos'taki kurda başlarım ve ona göre geri dönüş yaparım. Yani o yüzden böyle sürekli kurs odaklı hareket edip bir şekilde de kursum sürekli ötelendiği için git gellerde sorun yaşıyoruz. Taha'yla ayrı ayrı tatil yapmak zorunda kalıyoruz. E, Bitmesi için artık yani dört gözle bekliyorum artık, yani son 3 ay mı 4 ay geçsin diye çok heyecanlıyım, bitsin artık. Onun dışında tabii ki yani şu an ben sadece 2 hafta ara verecekken şu an verdiğim ara bir aydan fazla oldu. Ve e, kendimi hemen kursa gideceğim olarak ayarladığım için de evde bir düzen tutturamadım. Yani bir çalışma düzeni tutturamadım ve yani dil o kadar nankör bir şey ki bir süre çalışmadığınız anda geriye düştüğünüzü hissediyorsunuz. O yüzden de açıkçası keyfim kaçık ve endişeliyim nasıl toparlayacağım diye, ama yani bu da bir şey, yani yapacak bir şey yok. Geri düşeceğiz, ileri gideceğiz, geri düşeceğiz. Herkes bunları yaşıyor. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen kurs bittikten sonra entegrasyon kursuyla alakalı bir
video tecrübelerimi ve yaşadıklarımı paylaştığım bir video yaparım. Bunun zorunlu olması yani bizim için zorunlu en azından. Bu şekilde. Bundan bahsetmek istedim. Bugün normalde hava 27 derece gösteriyordu ve güneşli de olacağını düşünmüştüm ama pek güneş yok. Hatta ceket giydim biraz serin diye. Yorgan yıkamıştım, onu asacağım. Evet, bugün merakla beklediğim bir kargom gelecekti. Beraber açalım diye geldim. Bir yıldır falan bir noktada alacağım diyordum. Bugüne kısmetmiş. Bu evi sıfırdan kurduğumuz için tüm harcamaları, bir şeyleri sürekli sıraya sokmamız gerekti. Buna anca sıra geldi. Umarım aldığıma pişman olmam. Umarım parasını hak edecek kadar kullanışlı bir şeydir. Pratikleştirir hayatımı yani. Çünkü bir saç ürününe göre ben pahalı olduğunu düşünüyorum. Beklediğimden de ağır. Evet. Ne aldım? Dyson Airstraight aldım. Hem kurutup hem düzleştiriyor diyorlar. Deneyeceğiz bakalım. Gerçekten ağır. Bu niye bu kadar ağır ya? Tek elimle kullanacağım ben bunu. Bu herkese böyle standlı mı geliyor ya? Wow, güzel hissettirdi ama. Renginin tatlılığı peki. Çok iyi. Hemen kocama fotoğraf atmam lazım. Telefonum nerede? Hemen fotoğrafımızı çekiyoruz. Bunu bekliyordu. Sanırım ağır olan kutusuymuş. Kendi ağır değil. Evet, açıyoruz. Ve şöyle bir şey. Duş almam gerekiyor denemek için. Birazdan duş alacağım. Bunu denemek için. Belki açarım. Açmasam bile yapılmış halini göstermeye geleceğim. Şunun bu şekilde buraya girmesi gerekiyormuş. Ben bunu bu şekilde buraya takabileceğimi düşünmüyorum. Burası buna uygun değil. Şöyle buraya bu takamayız. Test etmek amaçlı ıslakta kullanıldığı için böyle bir şey yapmışlar. Ters takarak test etmeyi deneyeceğim. İzlediğim videoda düz takılması gerektiği yazıyordu ama ben ters takacağım.
Şöyle bir deneyeyim. Bakayım. Bir kere reset tuşuna, ardından test tuşuna, ardından bir daha reset tuşuna basıyorum. Bir sıkıntı yok. Kullanım kılavuzu okumuş. Açacağız direkt. Sadece şuradan ıslah seçmem gerekiyor. Sürelim. Bence gayet iyi oldu. Yarım saat için iyi bir saç bu. Bir de bende 3 kişilik saç var. Yani bunu şey gibi düşünün. Kalın telli, dalgalı, kabarık ve 3 kişilik bir saç var kafamda. O yüzden yarım saatte bu hale gelmesi benim için çok yeterli. Şimdi bunu iki şekilde denemek zorundayız. Birincisi, bu şekilde dışarı çıkarsam çok yani sıkıntı değil. Kabarır mı? Çünkü hafif nem kaldı tabii ki. Yani kendimi kuruttuğumda da kuruması çok uzun sürüyor. O yüzden hafif nemli hissediyorum. O nem kuruduğunda nasıl görünecek? Bu önemli. Bir de yatıp kalktığımda gece yıkadım, kuruttum, bu şekilde yaptım. Sabah kalktığımda nasıl gözükecek? Bu ikisi çok önemli. O yüzden bir işte gece yatmadan bakacağım duruma. Bir de sabah kalktığımda bakacağım. Ama şu an için iyi gibi yani. Gayet güzel duruyor. Bakın. Selam. Günaydın herkese. Tabii ki ben bu saatte uyanmadım ama anca açabildim. Ee, güzel bir yerden giriş yaptım güne. Ah, saçım gayet güzel. Yarım saat uğraştım. Ertesi gün sabah tam kullanabileceğim şekilde bir saç. Artık çok mutluyum. Bunun dışında kendime iş çıkardığım bir alışveriş yaptık biz. Masa sandalye bahçe için aldık. Düşünüyorduk hani ikinci el alalım. Ama ben tabii sevdiğimiz bir şey bulamadığım için erteliyordum ya da dönem sonu yani yaz sonu alacaktık ki uygun indirimlerde bir şey bulabilelim. Bunu attı bana. İyi dedim alalım hani. Çünkü bir masa ve 5 sandalye 50 euroydu. Eski tabii ki yani hani eski olduğu da belliydi ama kullanışlı gözüküyor. Şöyle bir iş çıkardım kendime. Boyamak zorundayız. Daha tahta kısmı da yani iyi gözükmüyor. O yüzden bunu da zımparalayıp yine boyamak lazım diye düşünüyorum. Yani böyle bir işim var artık. Hemen kursun başlamasından önce olması da pek hoşuma gitmiyor ama yapacak hiçbir şey yok. İş görür yani çünkü çok fazla para vermek istemiyorum buna. Bir de gerçekten 3 hafta yazın ortasında 3 hafta sonbahar havası yaşadığımız için full yağmur, soğuk yani olduğu için ne kadar
kullanabileceğimizi öngörmüyorum. Bunu boyayıp bir adam etmemiz lazım. Taha da bu ara yoğun çalışıyor. O yüzden eve geldiğinde dinlenmek istiyor ve bunu o erteleyecek muhtemelen. O yüzden bu bana kaldı. Sadece en azından malzemeleri aldırmaya götürebilirim umarım diye şey yapacağım yani. Bir de başladığımda muhtemelen hani böyle akşam o geldiğinde falan yaparsam, ki ben de akşam eve geleceğim. O zaman yaparsam muhtemelen hani bir daraldığım bir durumda da yardım edebilir ama yani o erteler yoksa bunu. Ben de zaten bayılmıyorum ve hiç anlamam böyle işlerden. El işçiliğim de hiç iyi değil yani ama olduğu kadar bir hale getirmek istiyorum. Arkada da şey, yaz kış kullandığımız yorgan. Bu 2 gün falan hava sıcak olacağı için dün ben onu yıkadım. Yani kuş tüyü olduğu için kuruması sanırım içinde iyice kuruması gerekiyor. O yüzden bugün de dışarı çıkardım. Bugün de kalsın. Bugün bayağı sıcak çünkü 30 derece civarında olacakmış. Evet, bayağı sıcak zaten ilk defa herhalde Türkiye'den döndükten sonra yazı böyle hissediyorum yani. Hani hep böyle ya sonbahar ya böyle ilkbahar, hani böyle ceketle dolanılacak hava vardı. Böyle şu an yaz gerçekten. Böyle bakalım, şunu bir çekeyim. Konuşurken aralara ekleyebileyim, o yüzden dışarı çıkıp konuşmuştum. Herkese merhaba. 2 hafta sonradan falan kapanış yapmaya geldim. Bugün pazar. Güzel bir pazar günü geçirdik. Arkadaşımıza kahve değil, kahvaltıya gittik ve sonra bisiklet sürdük. Onun dışında iyi oldu aslında çünkü burada bahsettiğim şeylerden şöyle bir videonun sonunda 2 haftanın yorumunu yapabilirim. Bu videoda bahsettiklerimle alakalı. Öncelikle kursa başladım. İyi gidiyor. En azından daha iyi bir yer. Başka? Dyson'dan bahsettim. Çok memnunum. Gayet yeterli. Ondan sonra başka? Bir de masadan bahsettim. Masayla alakalı sadece fiyat bakmaya gittik ve boya fiyatlarının masanın fiyatından fazla olmasından ötürü almadık. Ve zaten sadece bir kere masaya oturup yemek yedik. Ama yani temizledik tabii ki masayı yani. Masayı temizledik ama yani bir kere oturduk temizlediğimiz gün. Onun haricinde hiç oturmadık. Çünkü buradaki hava yani malum. Bugün güzel ama buna maalesef çok da imkan olmuyor. Bu şekilde videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.